TV8 ekranlarında 8'de sağlık kaldığı yerden devam ediyor. Şimdiki konuğumuz tüp bebek ve genital estetik uzmanı Profesör Doktor Nida Bayık. Hoş geldiniz Nida Hocam. Hoş bulduk. Nasılsınız? Sağ olun. Sizleri gördük, daha iyi olduk. Bizler de öyle vallahi. Günaydınla, enerjiyle başladık. Evet, aynen. Enerjiniz çok güzel. Çok sağ olun. Nida Hocam hoş geldiniz tekrardan. Hoş bulduk. Hocam tüp bebek hastası kimdir? Neden tüp bebek yapılıyor? Oranı nedir ülkemizde şu anda? Biraz bahseder misiniz? Tüp bebek hastası kimdir? Şimdi tüp bebek, önce kısırlıktan bahsedelim isterseniz. Kimler aslında tüp bebek adayı yerine kimlerin çocuğu olmuyor? Evet. Ya da bize gelen şikayetlerde bu geçen yılların süresi nedir? Literatür şunu söyler, 35 yaşından önce bir yıl boyunca düzenli ilişkiye giren hastalarda, düzenli derken haftada 3 kere gün aşırı şekilde diye düşünelim. Eğer herhangi bir gebelik oluşamıyorsa, bu gebelik de nihai bir şekilde sonlanmıyorsa biz bu hastalara kısır ya da infertil hasta diyebiliriz. Ben infertil hasta demeyi tercih ediyorum ama hani halk anlasın diye bu cümleyi, bu kelimeyi kullandım. Bazen de açıklanamayan infertiliteler vardır. Onların süresi bir miktar daha da uzayabiliyor. Tabii şunu da göz ardı etmemek lazım. Hastamızın mesleği çok önemlidir. Eşlerin aynı yerde yaşayıp yaşamadığı çok önemlidir. Biz bir yıl boyunca ilişkiye girdik ama çocuğumuz olmadı diyenlerin bir kısmı bazen belli bir süre eşlerden iş gereği ayrı yaşamaktadır. O zaman bu periyodu da göz ardı etmemeliyiz. Kaptandır, pilottur değil mi? Doktordur. Kaptandır, hastalarım var, kaptan. İkisini aynı gemiye düşürmek mümkün olmuyor eşleri. Yani bir tanesi şimdi 4 aylığına gidiyor, öbürü de başvurdu. Ben aynı gemide olabilir miyim diye. Evet. Hani bunları tüp bebek bile yapacak olsanız birinin 4 aydır orada olması benim tüp bebek sürecimi de etkiliyor bu defa. Evet. Bazen de akademisyen oluyor. Şu anda hani güncel hayatımız biliyorsunuz trafikte geçiyor vesaire. Evet. İnsanlar yorgun oluyorlar. Dediğiniz ilişki rutinine de uyamıyorlar. Çok haklılar. Evet. O zaman sanki gerçekten tüp bebek hastası giderek artıyormuş gibi görmeye başlıyoruz. Ama şu da bir gerçek ki erkek faktörleri artmaya başlıyor aslında şu anda. Yani bizim bundan 10 yıl önce verdiğimiz istatistikle şu anda erkek faktörü arasında farklar oluşmaya başladı. Erkekler mi daha fazla hocam? Erkeklerde sperm anomalileri olmaya başladı. Eskiden hani kadınların kadınsal ve mix faktörler hem kadın hem erkek faktörleri çok daha fazla yüksekken şu anda bir erkek faktöründe bir ilerleyiş görüyoruz. Yemeden, içmeden ya da bu gerçekten stresli bir ortam yaşamamızdan kaynaklı ya da hani bizler kadınlar konuşuruz ve stres atarız ama erkek belki stres atamıyor, konuşamıyor da. Her şeyi içine ata ata belki bu dönemde etkileniyor. Bunlar seksüel fonksiyonları da etkiliyor. O zaman hani beklediğimiz randımanı da alamadığımız zaman o zaman herkes belki tüp bebek hastasıymış imajı da çiziyor olabilir. Bu nedenle hani istatistiklere baktığınız zaman giderek artan bir reyting var biliyorsunuz. Evet. Hani eskiden işte daha düşük bir orandayken şimdi neredeyse 10 taneden bir çiftin sanki tüp bebeğe gidiyor. Daha da yükseliyor bu oran bu arada. Çünkü bu bir aslında sosyal etkileşim. Çocuğunuz olmuyor mu, çocuğunuz olmuyor mu diye hastanın gerçekten bir süre sonra psikolojisi değişiyor. Ve dış provokasyonla beraber evet olmuyor mu gerçekten? Olmuyor ha gerçekten olmuyor diye bir doktora gelmeye başlıyor. Evet. Bunların hepsi çok büyük etken. Hocam peki tüp bebek aşamasına gelindi. Gerçekten iki tarafta da sıkıntı var ya da tek tarafta sıkıntı var. Bu süreç nasıl oluşmaktadır? Nasıl oluyor ve ne kadar sürüyor? Bununla ilgili biraz bilgi alalım. Şimdi iki tarafta sıkıntı olanla tek tarafta sıkıntı olan arasında da farklar var. Bazen erkek faktörü ön planda oluyor ve bir üroloğa gönderdiğimizde ona 3 aylık bir tedavi planı yapıyor. Sonra tekrardan bir sperm analizleri yapılıyor. Belki varikosel oluyor, operasyon geçiriyor. Operasyondan sonra belli bir süre tanımamız gerekiyor. Kadın faktörüne bakıyorsunuz. Kadın faktöründe hani ovülatuar faktörler var. Hani biz onu tüp bebekte aşabiliyoruz. İlaçlarla aşabiliyoruz, bireysel tedavilerle. Ama atıyorum hiçbir şekilde işte erkek ve kadın faktöründe hafif mild denen bir prognostik faktör varsa biz buna başlayıp daha sonrasında bir ay içindeki bu ilaç kişiye özel tedavi protokolüyle bu süreci sonlandırabiliyoruz. Ama tabii ki tüp bebekteki başarı oranları nedir derseniz eğer bu kişi faktörüne göre değişmektedir. Hocam kişiye özgü tedavi ne demektir? Biraz açıklar mısınız? Az önce bahsediyordunuz. Biz genetik olarak varyantlardan ibaretiz.
Biz annemize bile çok az benziyoruz belki bazı konularda. Ama genetik olarak yumurtalarımıza baktığımızda, folikül üretimimize baktığımızda ya da foliküllerin atreziye gitmesine baktığımızda içinde mitokondriyal sistemi ve genetik olarak da değişimlerin bir eseriyiz aslında. Bizim yaşlanma süreçlerimiz bile birbirimizden farklı. Evet. O yüzden baktığınız zaman 1 milyonla doğan bir çocuğun daha sonra ilerideki yaşlanma sürecinde menopoza girme dönemlerimize bile baktığımızda bu atreziye giden foliküllerle biri 45 yaşına menopoza girerken öbürü 52 yaşına girebiliyor. Evet. Şimdi eğer bu kadar geniş bir range varsa, bir alan varsa o zaman demek ki biz herkese aynı tedavi protokolünde aynı dozu uygulayarak aynı sonucu alamayız. Kesinlikle Mantık doğru. olarak. Tabii, kesinlikle. O zaman bir önceki protokolde uyguladığımız siklüsteki ilaç tedavisi bile baktık ki başarısızız, bir sonraki siklüste değişmek zorunda. Bazen bazı hastalara da 2-3 siklüste ilaç vererek gerçek ve optimal dozlarını ayarlayabiliyoruz. O zaman kafadan herkese eşit sınıfa sokamayız ki. Bireysel tedavi uygulamakla yükümlüyüz. Bireysel tedaviyi de uygulayabilmemiz açısından en önemli doğrultu nedir? Hastayı çok iyi tayin edebilmek, tahlil edebilmek, anlayabilmektir. Bazen 3 jenerasyon öncesine kadar gitmek durumunda kalıyoruz. Annesinde erken menopoz oluyor. Evet. Bize hastamız kaçta geliyor? 34, 33 sınır. Hasta diyor ki adetlerim teklemeye başladı diyor. Şimdi bir hormon profili çıkartıyorsunuz, bir bakıyorsunuz aslında erken overyen yetmezlik deniyor ona. POI olarak sınıflıyoruz. Insufficiency, yetmezliğe girmiş oluyor. Şimdi anneyi sorguluyorsunuz, halayı sorguluyorsunuz. Kaç yaşında girdi, hızlı bir süreçte mi girdi? Sonra bir bakıyorsunuz, evet bu hastamız gerçekten yetmezliğe girmekte. O zaman elimizi çabuk tutalım, değil mi? Evet. O zaman mesela eşinin bir varikosel ameliyatı olacaksa, bize daha uzun bir süre bekleme süreci tanınıyorsa ya da dur bir ilaç verelim vesaire gibi bir bekletme pozisyonları varsa, o zaman belki üroloğuyla kontak kuruyoruz. Diyoruz ki bak, bizim hastamızın durumu bu. Sizin de durumunuz bu. Bizim bunu hızlandırmamız gerekmektedir. O zaman kişiye özel bir şekilde işin hızlanıp hızlanmayacağına karar veriyoruz. Hasta bize geldi 39 yaşında. Yumurtayı indüksiyon yaptık. Elimizde 2 tane yumurta var. Bu ne demektir? 1. Azalmış over rezervi zaten var. Azalmış over rezervinin sonucu da zaten korelasyon olarak yaşayacağı da poor responder. Yani 5 yumurtayla almışım, 2 tane reaksiyon vermiş. O zaman bu 5'te 2. Yani bu düşük over rezervi yanında nedir? Aynı zamanda kötü yanıtlı over rezervidir. Tabii. O zaman ben hastanın geçireceği bir miyom ameliyatını mutlaka ertelemem lazım. Ya da bu hastanın işte bir çikolata kisti varsa ve acilen bir malignansi, yani kötü huylu bir imaj çizmiyorsa, aciliyete girmiyorsa mutlaka önce yumurtasını toplamam lazım. O zaman bu süreçler hastaya ve bireye göre değişmektedir. Kişiye özel tedavi protokolü de bu olur Tabii aslında. ki. Evet. Aynı zamanda protokol de şudur. Verdiğiniz ilacın dozu, hasta body mass indeksi yüksektir. Ben body mass indeksi yüksek bir hastayla body mass indeksi düşük bir hastaya aynı doz ilaçla başlayamayabilirim. O zaman onun body mass indeksine bakarım, bir önceki geçirmiş olduğu tüp bebek tedavisi varsa hangi doza cevap verdiğine bakarım, hangi doza cevap vermediğine de bakarım. Hangi doza cevap vermediği benim açımdan önemlidir, ben o dozla başlamamaya çalışırım. O zaman bu yine kişiye özel tedavi protokolüne girmekte. Evet. Gerçekten de çok önemli zaten. Her şeyde kişiye özel olması tabii çok ki, önemli hocam. tabii çok ki. doğru. Artık biliyorsunuz fonksiyonel tıpçılar bile yani hepimizi alıyorlar, inceliyorlar. Ne beslensin? O maydanoz yesin, bu maydanoz yemesin gibi yaklaşıyorlar. Hani bu kadar bitkisel kürlerde bile kişiye özel bir tedavi protokolü varken bizim bu kullandığımız hormon ilaçlarını kişiye özel yapmamamız gibi bir şey söz konusu olamaz. Evet, kesinlikle çok haklısınız hocam. Peki over kisti dediniz hocam. Evet. Bu over kisti çocuk sahibi olmaya engel mi? Çünkü ben çok duyuyorum danışanlarımdan da. Gençler çok yüksek. Over kistiyle olup olmayan ya da polikistik over olan, biraz önce çikolata kisti dediniz, onunla olan. Bunların hepsi çocuk olmasına engel mi hocam? Evet, şimdi hormonal kistlerimiz var. Bir de fizyolojik kistlerimiz var. İşte bu fizyolojik kistler aslında bir kısmı hormonal kistlere giriyor. Ama hormon bozukluğu yapan kistler desem daha doğru olur. Polikistik over hormonal olarak bizim önümüze gelen kistlerdir. Bozukluklar gelir. Tüylenmesi vardır, insülin direnci vardır, yumurtlama problemi vardır. Adetlerle ilgili sıkıntısı gecikmeler oluyor. vardır. Şimdi bu hastalarda
Polikistik overde beklememizin bir anlamı yok. Zaten o hani çocuğum olmuyor dediği o periyodu literatür bazında da doldurmaya başladığı andan itibaren elimizde de testleri varken biz bu hastaya polikistik overi beklememizin bir anlamı yok. Bu hastalar zaten yumurtaları büyüyüp her 12, 13, 14. gün siklüste çatlayamamasından dolayı önümüze fizyolojik kistlerle de geliyorlar bazen. Hocam 6 santim geçen ay kistim oldu, bu ay yokmuş gibi. Biz her kisti ameliyat etme taraftarı değiliz, olmamalıyız da. Ameliyat edilecek ve gerilemeyecek kist ekibi vardır. Bir de ameliyat ettiğimizde yumurta rezervlerini azaltabilecek kistlerimiz de vardır. Şimdi biz, amacımız bizim çocuk sahibi olmasıysa, biz acaba o yumurtayı nasıl öncelikle dokunmayız diye bakmamız gerekiyordu. Yani bu tabii ki kistine göre değişmektedir. Şimdi önümüze bazen 8-9 santim çikolata kisti gelir. Ben 4,5 santimi ellemem, yumurta indüksiyonu yaparım ve yumurtayı öncelikle toplarım. Ama 8,5-9 santimlik bir çikolata kistinde bakıyorsunuz ki tek overi bloke etmiş. Siz indüksiyon yapsanız da o over blokajda. O over zaten üretmemeye başlamış. Ben tek overle çalışmışım hep. O zaman araya çikolata kistinin evet ameliyat olması gerekir gibi bir kanımız olabiliyor. Bu da bireysel, biliyor musunuz? Evet. Yani hastanın yaşı burada önemli. Bir 6 aylık, 3 aylık bekleme sürecini yaşayıp yaşayamayacak kadar bize bir süre tanıyıp tanımadığı önemli. İkincisi eş faktörü var mı yok mu? Bu önemli. Yani eşinde işte biz 5 aylık, 6 aylık bir sürecimiz var, tanımamız gerekiyorsa zaman. O zaman belki de hastayı da 6 ay bekleteceksem önce miyomunu alarak o bekleme sürecinde belki ondan bile yararlanabilirim. Bu yüzden çiftlerin beraber özellikleriyle önümüze geldiğindeki o son durumları çok önemli. Hocam çok güzel anlattınız gerçekten. Sağ olun, teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık. Sağ olun, teşekkür ederim. Bugün bizlerle tüp bebek ve genital estetik uzmanı Profesör Doktor Nida Bayık vardı ve bize tüp bebek sürecini ve daha sonrası ne yapılması gerektiği konusunda çok güzel bilgiler verdi. Kendisine tekrar teşekkür ederiz. 8'de Sağlık tüm hızıyla devam ediyor.